Arkadaşlar yaklaşık 15 yılımı verdiğim bu hobide bir hayalim daha gerçek oluyor. Hani hobiye başladığımızda hemen araştırmaya girişmişizdir. Canlı türleri, balıklar, karidesler, bitkiler, akvaryumlar neyle yaşar vesaire vesaire. Bu araştırmaların esnasında beni çok etkileyen bir video karşıma çıkmıştı. Molly balığına benzeyen iki tane erkek balığın birbirleriyle yaptığı gövde gösterisi beni çok etkilemişti. Tipleri Molly balığına benziyor ama özellikle üst yüzgeçleri, üstte bulunan finleri çok büyük. Yelken gibi adeta ve karakteristik olarak birbirlerine çok büyük bir gövde gösterisi sergiliyorlardı. Videodaki bu balıklar benim acayip hoşuma gitti arkadaşlar ve araştırdım. Araştırmalarım sonucunda bende bu kadar etki yapan ve kendilerine hayran bırakan bu balıkların Yucatan Velifera olduğunu öğrendim. Yucatan ismi etrafında yaşadıkları Yucatan adasından geliyor. Ve bu veliferalar gerçekten çok karakteristik ve etkileyici canlılar. Birazcık da araştırma yaptıktan sonra işte bu balıkların acı su istediğini, acı su olmazsa yelkenlerin o kadar gelişmeyeceğini, Türkiye'de bulmasının çok zor olduğu ile ilgili vesaire bir şeyler okudum. Ve bu benim biraz elim ayağımı bu türü araştırmaktan kesti açıkçası. Çünkü ülkede bulunmayan bir tür, acı su yapmam lazım. Yani bu balıkların ihtiyacı olan su değerlerini karşılayıp ve onları düzgün bir ortamda, habitatlarına uygun bir ortamda besleyebilmek için bazı su katkıları ve kimyasallara ihtiyacım olduğunu öğrendim. Bundan dolayı bu bir videoda karşılaştığım ve kendisine hayran bırakan türü uzun yıllar boyunca bir rafa kaldırmıştım. Ta ki Mert isimli bir arkadaşımın hem de Ankara'da benim yaşadığım şehirde bu balıkları bir şekilde edinip habitatlarına uygun bir kalitedeki su değerlerinde besleyip büyüttüğüyle alakalı bir video gördüm. Hatta bu videoların birinde aynı benim o orijinalde izlediğim videodaki gibi erkeklerin birbirlerine gövde gösterisi yapması, akvaryum içerisindeki baskın erkek pozisyonuna geçmek için mücadele etmeleri vesaire gibi videolar da vardı. Ve bu beni gerçekten çok etkiledi. Acayip şaşırdım arkadaşlar. Bir an önce kendisiyle iletişime geçmem gerekiyordu ve hemen kendisiyle iletişime geçtim. Kendisine bu balıkları beslemek istediğimi söylediğimde sağ olsun severek ilgilendi. Ben zaten direkt balıklara talip olmadım. Öncesinde bu balıkların nasıl bir su kimyasında, hangi su değerlerinde beslemem gerektiği ile ilgili bilgileri istedim. Sağ olsun hem kendi faydalandığı makaleleri hem de kendi tecrübelerini aktardığı yazılarını paylaştı. Bununla beraber atmam gereken adımları ve ihtiyacım olan ürünlerden birazcık bahsetti. Bu bahsettiği ürünleri incelediğim zaman arkadaşlar ilk olarak aklıma Reflowers markası geldi. Çünkü daha önceden de kendileriyle çalıştığım bir marka. Hem nasıl bir şirket olduklarından hem de ürünlerinin kalitesinden %100 emindim. Şu ana kadar hep olduğu gibi sağ olsunlar beni bu projede yalnız bırakmadılar ve Yucatan Velifera hayalimi gerçekleştirmem için ihtiyacım olan tüm ürünleri bana gönderdiler arkadaşlar. Şimdi sizlere çok kısaca Yucatan Velifera balığından birazcık bahsetmek istiyorum. Sonra da bu ürünlerden birazcık bahsedeceğim. Nerede neyi kullanacağız, ne işimize yarayacak. Ondan sonra da bu videoyu kapatacağız. Bu video serinin 0. bölümü ön bilgilendirme bölümü olacak. Serinin 1. bölümünde ise akvaryum odamızda bulunan bu 60-50-50 ölçüsündeki akvaryumu kurarak ilk Yucatan Velifera balıklarımızı, yavrularımızı alacağız arkadaşlar. Oldukça heyecanlıyım gerçekten. Bu balıkları aslında daha büyük bir hacimde besleyeceğim ben. Fakat balıkları yavru şeklinde alacağım için Mert ufak bir uyarı yaptı. Daha küçük bir tankta birazcık yem bulmaları kolay olacak şekilde büyütüp büyük tanka alırsan daha güzel olur dedi. Ben de bundan dolayı hem ev konforunda elim üzerinde olacak, daha rahat hareket edebileceğim. Bu 60-50-50 ölçüsündeki akvaryumda besleyeceğim. Birazcık büyüyüp boylandırdıktan sonra da 250 litrelik daha uzun mesafe yüzüp yol kat edebilecekleri akvaryumuna tekrardan yerleştireceğim. Hadi gelin arkadaşlar ürünlere göz atmadan önce bu Yucatan Velifera balığını çok kısa bir şekilde sizlerle tanıyalım. Şimdi arkadaşlar bilgisayardan notlarımı da açtım. Herhangi bilgiyi kaçırmamak için sizlerle paylaşacağım. Bilimsel adları Posilia velifera. Velifera türü canlı doğuranlar familyasından. Yani aynı Lepistes platimoli gibi yumurtalar anne karnında çatlıyor ve yumurta olarak değil de canlı bir balık olarak çıkıyorlar. Bundan dolayı bu canlı doğuran ismini alıyorlar. Ömürleri yaklaşık olarak 3 ila 5 yıl arasında değişiyor ve yaşam ortamlarına bağlı olarak 10 santim üzerinde yani 16 santimetreye kadar boy yapabiliyorlar. Özellikle size az önce de bahsettiğim gibi erkek bireylerin üzerinde sırt finleri oldukça büyük yelken gibi bir hal alıyor. Kökenleri Yucatan Yarımadası. Dediğim gibi isimleri oradan geliyor. Yavaş akan nehirlerde, lagünlerde ve mangrove bataklıklarında yaşıyor. Tatlı suda besleyebiliyorsunuz fakat dediğim gibi tatlı suda beslediğiniz takdirde o orijinalindeki forma asla ulaşamıyor arkadaşlar. Bundan dolayı bu balık acı su istiyor. Acı su dediğimiz ne tatlı su ne tuzlu su tam arasında bulunan binde 7 tuzluluk değerine sahip olan sulara verdiğimiz ad.
Tabii bu binde 7 sadece Yucatan veliferalar için geçerli. Diğer canlılar için farklı tuzluluk oranları olabilir illaki. Diğer canlı doğuranlar olduğu gibi bu balık da tropikal bir balık arkadaşlar. Su sıcaklığı 24-28 santigrat derece istiyor. Gelelim su değerlerine. pH değeri olarak daha alkali suları tercih ediyor arkadaşlar. 7,5 üzerindeki pH'larda yani 7,5-8,5 arası pH değerinde daha mutlu oluyorlar. Sert suları seviyorlar. Orta ve yüksek GH, KH değerine ihtiyaç duyuyorlar. Biraz sonra zaten arkadaşlar akvaryumumuzu bu su değerlerine nasıl getireceğiz, hangi ürünleri kullanacağız onlardan size bahsedeceğim. Reef Flowers'ın göndermiş olduğu bu ürünlerle bunları elde etmek oldukça kolay. Yani çok kafanız karışmasın. Hepsinin bir oranı var. Sadece akvaryumumuzun su hacmine göre bu oranlarda katkılar giriyorsunuz o kadar. Bu balıkların beslenmesine bakacak olursak arkadaşlar doğada algler, yosunlar, küçük omurgasızlar gibi şeylerle besleniyorlar. Yine yapabilirsek akvaryumumuzu yosun tutturmaya çalışacağız. Bu balıklar resmen yeşillikte yayılıyor gibi gezinip yosun yemeyi çok seviyorlar. Bununla birlikte diğer tropikal balıklarımızda kullandığımız pul yem, granül yem vesaire her türlü yem vereceğiz. Ayrıca elimde dondurulmuş yemler de mevcut arkadaşlar. Kan kurduyla büyük artemia var. Bu dondurulmuş yemleri de bu balıklara yedirmeyi deneyeceğim. Bahsettiğim gibi canlı doğuran familyasına ait canlılar arkadaşlar yaklaşık 4 ila 6 hafta arası bir gebelik süresi var. Bu su değerlerine ve suyun sıcaklığına göre de değişebiliyor. Bir defada diğer canlı doğuranlarda olduğu gibi 20 ile 100 arası bir yavru verebiliyor. Daha ilk doğmuşsa belki daha az, daha büyük bir dişi ise belki daha çok yavru sahibi olabiliyorsunuz. Yine yavrular doğduğunda savunması oluyor. Çok hızlı bir şekilde yem olabilirler. Bundan dolayı akvaryumunuzda saklanma alanları oldukça önemli. Zaten tanıyorsunuz ben herhangi bir yapay malzemeyle saklanma alanı oluşturmuyorum. Deneyeceğim, elimden gelirse bazı elimdeki tatlı su bitkilerini acı suya adapte etmeye çalışacağım. Eğer yaşatabilirsek yine ufak tefek bitkili bir şeyler yapabiliriz kayaların arasına falan. Genel olarak bu türe bakacak olursak arkadaşlar barışçıl bir tür ama oldukça hareketli bir tür. Yani mesela bir Lepistes'te bunu besleyemezsiniz. Lepistesler daha sakin canlılarken veliferalar daha hareketli canlılar. Daha önceden de bahsettiğim gibi erkeklerin arasında ciddi çekişmeler olabiliyor. Bundan dolayı aslında birazcık da sert balıklar. Bu balıkların akvaryumlarını mümkün mertebe geniş tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Ne kadar durmaksızın dikine yüzerse o kadar daha iyi gelişim sağlıyor. Ve ayrıca bu akvaryumlar çok iyi filtre edilmeli. Güçlü ve stabil bir filtrasyon sisteminiz olması lazım. Ve notlarımın arasında yok fakat yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar birazcık da akıntı olması lazım. Veliferalar akıntıyı seven ve akıntıda daha iyi bir gelişim gösteren canlılar. Bu video serisinde bu balıkların özelliklerinden size çok daha fazla bahsedeceğim. Türü tanımamız için şu anlık ufak bir özet geçmek istedim. Hadi gelin şimdi sizlerle birlikte akvaryumun yanına geçelim. Ve kuracağımız bu akvaryumun su değerlerini bu güzel canlılar için nasıl opsiyonel hale getireceğiz? Hangi ürünleri kullanacağız? Kısaca sizlere onlardan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar ürünlere bir göz gezdirecek olursak ilk olarak kumdan başlayalım. Reef Flowers markasının Pearl White Sand kumu. Bu %100 doğal bir kum. İçerisinde kalsiyum karbonat minerali var ve akvaryum suyunun pH değerini yükseltiyor. 8.1-8.4 arasına çıkartıyor. Suyun sertliğini yani KH, GH değerlerini yükseltiyor. Kendi başına bile su değerlerini sert su seven balıklara uygun hale getirebiliyor. Bununla beraber deniz akvaryumları için özel üretilmiş tuzumuz var. Ozmoz arıtma cihazından aldığımız suya 7 ppt yani binde 7'lik tuzluluk oranı elde edebilmek için bu tuzu gireceğiz arkadaşlar. Onun haricinde hemen yanımda pür kalsiyumu görüyorsunuz. Pür kalsiyum içerdiği saf kalsiyum ile balıkların büyümelerini hızlandırıyor. İskelet oluşumları için oldukça faydalı ve gerekli bir katkı. Onun üzerinde pH buffer 9.4 var. Akvaryumun pH değerini yukarıya doğru bufflıyor yani yükseltiyor. Bu saydığım katkılar arkadaşlar sadece Yucatan veliferalar için değil, onun haricinde deniz akvaryumlarında, Malawi, Tanganyika, Victoria Gölü balıklarında vesaire de kullanılıyor. Yani dediğim gibi bu kum ve katkılar arkadaşlar suyu sert bir su haline getirmek için kullandığımız katkılar. Hemen bir yanda Salt Afrikan var. Salt Afrikan bir tuz, içerisinde birçok mineral var. Bu mineraller balıkların üremesini tetiklerken arkadaşlar büyüme esnasında daha iyi renklenmesine sebep oluyor. Onun üzerinde rem alci var, yosun giderici, balık ve bitkilere zarar vermiyor. Fakat daha sonradan yaptığım araştırmalarda Yucatan veliferaların yosunlarla beslendiğini de gördüm. Bundan dolayı kurulumda kullanacağım kayaların üzerine mümkün mertebe yosunlu istiyorum. Bu sebeple bu ürünü bu projede kullanmayacağız arkadaşlar. İptal ediyoruz. Başka bir projede kullanacağım. REM amonyak katkısı var. Amonyak giderici suyun kalitesini arttıracak. Ve mineral GH Plus var. Bu da suyun genel sertliğini arttırıyor. Ona çok gerek olacak mı bilmiyorum ama yine de elimizin altında bulunacak. Bunu daha önce benden sık sık duymuşsunuzdur arkadaşlar. Aynı hobiyi paylaştığım arkadaşlar da bu kavramı edinmeleri için bunu sıkça bu kanalda dile getirdim. Bu hobide en çok hoşuma giden olaylardan bir tanesi bir canlıyı edinmeden önce o canlının doğal yaşam ortamını incelemek.
araştırmak, su değerlerini öğrenmek, habitatını öğrenmek ve yapacağımız kurulumda, kuracağımız akvaryumda buna çok dikkat etmek. Yani bu canlı hangi su değerlerini istiyor, hangi su değerlerinde yaşıyor, mutlu oluyor ve ürüyor. Sadece yaşaması önemli değil, sağlıklı olması, mutlu olması, yaşam döngüsünü tekrar edip üremesi de gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca nasıl bir habitatta yaşıyor? Bu habitatta kum var mı, kayalık alan var mı, kökler var mı, bitkiler var mı? Gerçekten bunu iyi araştırmak gerekiyor. Ancak bu araştırmanın sonucunda yaptığınız kurulumlarda beslediğiniz balıklardan gerçek anlamda lezzet alabiliyorsunuz. Yani bu balıklar renklerini gösteriyor, formlarını gösteriyor, davranış biçimi olarak doğal davranışlarını sergiliyor, üreme yapıyor, yavrularını gözlemliyorsunuz vesaire ve diyorsunuz ki tamam abi bunu yaptım, bu gerçekten güzel oldu ve bu balıkları doğasına uygun bir şekilde besliyorsunuz. Hem balık mutlu oluyor, hem siz mutlu oluyorsunuz. Hastalıklarla çok karşılaşmıyorsunuz, ölümlerle çok karşılaşmıyorsunuz. Psikolojisi bozulmuş, sürekli saklanan balıklarla çok karşılaşmıyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli bir konu. Yeri gelmişken bunu tekrardan bu videoyu izleyen ve aynı hobiyi paylaştığım tüm arkadaşlarımla da paylaşmak istedim. Benim için oldukça heyecan verici bir projenin, hayalim olan bir projenin ilk adımlarını atıyorum ve bu sürecin başlangıcını sizlerle paylaşmak istedim. Umarım içeriği beğenmişsinizdir. Reflowers markasına da bu hayalime ulaşmakla bana yardımcı oldukları için ve bu projede benim yanımda yer aldıkları için tekrardan çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Gerçekten izlediğiniz videoların arka planında çok ciddi bir emek var. Bunun karşılığında bir beğeni, abone ve aşağıda bulunan yorum kısmından yorumlarınızı bana iletebilirseniz çok sevinirim. Serinin bir sonraki bölümünde, 1. bölümünde bu akvaryumun kurulması ve Yucatan Velifera balıklarımızı edindiğimiz bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.